Herkese merhabalar. Ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta mutfağıma hoş geldiniz. Saatlerce beklemek yok. Hamuru sündürerek açabilirsiniz. Çok kolay. Tarifimize hemen başlayalım. 2 bağ yıkanmış, doğranmış ıspanağın üzerine 2 adet yemeklik doğranmış kuru soğan ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz. Pul biber. Daha sonra elimle karıştırarak ovuyorum. İç harcımız hazır. Hamuru için 2 su bardağı ılık süt, 2 tatlı kaşığı toz şeker, 1 paket kuru maya, yeteri kadar un, 2 tatlı kaşığı tuz, bir su bardağına yakın da su kullandım. Yumuşak, eli yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Hamuru tezgah üzerinde alarak pürüzsüz hale gelene kadar yoğurma işlemine devam edelim. Yoğurduğumuz hamuru 5 dakika dinlendirelim. Tekrardan tezgah üzerine alarak yoğuralım. 8 eşit bezeyi keserek yuvarlayalım. Videomu izlerken buraya kadar geldiyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Bunu serptiğimiz tepsiye bezelerimizi alarak 1-5 dakika daha dinlenmeye bırakalım. Hafif un serperek pasta tabağı büyüklüğünde bezelerimizi açalım. Tüm bezeleri aynı boyutta açmaya devam edelim. Tepsiyi çok az yağ ile yağlayalım. Bezelerin arkalı önlü olacak şekilde yağlayarak üst üste alalım. Toplamda 125 gram eritilmiş tereyağı kullandım. Evet, üzerine biraz yağ gezdirdikten sonra hava almayacak şekilde kapatalım. Şöyle 5-10 dakika daha dinlendirmeye bırakalım. Dinlendirdiğimiz bezeyi tezgah üzerine alarak hafif yağlayarak elimizle sündüre sündüre açalım.
Evet, gördüğünüz gibi saatlerce bekleme derdi olmadan sündürerek çok kısa sürede hamurlarımızı açıyorum. Kenar kısımlarına iç harç koyalım. Rulo sararak ortada buluşturalım. Kendi etrafında döndürerek fırın tepsisine alalım. Diğer bezeyi de aynı şekilde açmaya devam edelim. Açabildiğimiz incelikte hamurumuzu açtıktan sonra istediğimiz iç harcı koyarak kapatabiliriz. Evet, hamurlarımı hazırlamaya devam ediyorum. Bu ölçülerden 2 tepsi börek çıkıyor. Evet, küçük borcama kol böreği şeklinde şekil verdikten sonra son 2 bezemi de açıyorum. Evet, tepsiye alıyorum. Son böreğimi de büyük tepsiye aldıktan sonra üzerine bir adet yumurtayı biraz süt ile çırparak her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Evet, her tarafına fırça yardımıyla sürelim. Önceden ısınmış 170 dereceli fanlı fırında üzeri kızarana kadar pişirmeye bırakalım. Nar gibi kızaran böreğimizi fırından çıkartalım. Diğer tepsimizi de fırına vererek pişirmeye bırakalım. Evet, son tepsimi de pişirdim. Fırından çıkardım. İlk tepsimi dilimleyerek servise hazırlıyorum. Bol ıspanaklı, çok lezzetli bir börek oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız.
Kolay gelsin herkese.